Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir videoyla yine karşınızdayım. Evet, hep videolarım farklı oluyor ama bu sefer gerçekten farklı bir video olacak. Nasıl diyeceksiniz? Yabani marul otunu daha önceki videolarımda size tanıttım, gösterdim, topladım. Karışık otlarla birçok tarif gösterdim. Aynı zamanda salatasını da yapmıştım. Fakat bu sefer farklı bir faydasından bahsedeceğim ve göstereceğim size. Yabani marul arkadaşlar faydalı otlardan bir tanesi. En önemli faydası da sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkisi var. Uykusuzluğa çok iyi gelen bir etkisi var. Ben bugün toplayacağım yabani marullardan bir tentür yapacağım arkadaşlar. Bu tentürü size göstermek için önce yabani marul toplamam lazım. Toplarken de size yine yabani maruldan bahsetmeye devam edeceğim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi yabani marul toplamaya başladım. Gördüğüm şu yabani marulu alacağım. Kartlamış zaten bu yabani marul. Daha da kart olanları olur. Yalnızca çiçek açmadan önceki halini toplamamız gerekiyor. Dediğim gibi tentür yapacağım. Bu tentür içinde tentür yaparken de hem dallarını hem de yapraklarını kullanacağım. Şurada da keseyim. Yabani marul çok arsız bir bitki. Her yerde yetişir. Onun için belli bir alan taraması yapmadım. Şu anda geldiğim yerde şöyle ayçiçekleri ekili. Onların aralarında sonradan çıkmış. Şimdi başka yere de gideceğim. Orada daha da büyük yabani marullar göreceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bakın bu tarlanın şu sağ tarafta görünen kısmı nohut ektik arkadaşlar. Bayağı fazla ektik. Şu kısımda orta yerde ayçiçeği var. Hatta sol tarafa da ekmiştik ama o kadar çok bu kuzu otları sardı ki tarlayı. Şöyle göstereyim. Tohumları geçen yıldan çok döküldüğü için şunlar böyle çok büyümeye başladı. Bunlar tarlayı ele alacak diye dün tarlayı sürmek zorunda kaldık. Yine bu bölgeye bu sefer kavun karpuz ekmiştik. Yine kavun karpuz ektik. İkinci denememiz. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şöyle şunu da. Şimdi bu bölgede çok göremedim. Vardı aslında tarlayı sürmeden önce bu bölgede epey vardı. Ben o nedenle geldim ama şu anda bakın ayçiçeklerini de size göstereyim. Böyle büyümeye başladılar. Nohutlarımız da böyle. Her yer çok güzel arkadaşlar. Papatyalar, gelincikler. Çok güzel her yeri sardı. Şöyle size yeni açan papatyalarımızdan bir görüntü. Bu görüntünün arasında da tabii yılanlar var. Şimdi bakın bu yolun tam orta yeri hemen. Şunu alayım. Buralarda çok olması gerekiyordu ama inanın şöyle gelincikler de size gelsin. Çok güzel bu yıl gelincikler oldu. Her yıl gelincik olmuyor. Yine aramaya devam edelim.
karışık karışık yerlerde olması bunu toplarken zorlaştırıyor. Belki aşağıki tarlaya gidebiliriz. Yalnız otların olduğu yerden pek yürümek istemiyorum ama şu bölgeyi birazcık tarayayım. Şu arada arkadaşlar gelincik otlarında, daha doğrusu çiçeklerini size göstereyim. Artık buradakiler solmaya başladılar. Şöyle çok güzel oldular. Buradan geri döneceğim çünkü otların arasından yürümek istemiyorum. Evet, büyük bir ihtimal aşağıya gideceğiz arkadaşlar. Bu yolu çok seviyorum ben. Şu selviler de çok güzel oldular. Büyüdüler. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz boyanmış olan binaya mutfak yapıyoruz. Pişirim mutfağı gibi düşünün. Sanayi mutfağı gibi. Ben bütün malzemelerimi orada toplayacağım. Reçellerimi, tariflerimi hep orada yapacağım. Daha dün boyası yapıldı eşim tarafından. Burada onun da ellerine sağlık. Şimdi yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağız. Masasını ayarlayacağız. Tezgahları ayarlayacağız. Dolapları getireceğiz. Makinelerin bir kısmını taşıyacağız. Şimdi aşağıya doğru iniyorum ama şurada gördüğüm nedir merak ettim. Şu çiçeğin yanına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, size gösterememiştim daha önce. 5 parmak otunun çiçekleri. Bakın böyle sarı renkli çiçekleri olur. Videolarımda yine paylaşmıştım 5 parmak otu nedir, nasıl tanırız, faydaları nelerdir diye. Şöyle güzel çiçekleri var. Özellikle kökü diş ağrılarına, diş iltihaplarına, ağızdaki aftlara karşı faydalı diye anlatmıştım. Şifalı olan otlarımızdan bir tanesi. Burada da tohumu dökülmüş. Çok yıllık bir ot. Dikkat edin hemen kök kısmında. Şöyle. Ama çiçeği de gerçekten çok güzel. Çok güzel. Evet. Merak saldım böyle bitkilerden neler yapılır. Şifa özelliğine de, ama çok derin bir konu. Ama uzun süredir yine araştırdığım, ilgimi çeken yabani marulun faydaları. Yabani marul yatıştırıcı, sakinleştirici. Bu bir nevi antidepresan ilaçları yerine kullanılan doğal bir bitki. O ilaçlar biliyorsunuz bir yan etkileri var. Ama yabani marulun böyle bir yan etkisi yok. Yani doğadaki afyon gibi söylenir ama bağımlılık yapmıyor. Doğal bir ilaç. Yatıştırıcı, anksiyete denilen kaygı bozukluğuna çok iyi geliyor. Sinirsel buhran gibi o sorunlarda iyi geliyor. Ağrılara çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Bakıyorum arkadaşlar şöyle tepelere doğru. Allah Allah, inanamıyorum. Yabani marulların köküne kıran girmiş derler ya. Ben de öyle diyorum. Hadi bakalım. Bu tarlayı da arkadaşlar sürdük. Ekeceğiz. Ekeceğim daha doğrusu. Neyse aşağıya doğru inelim bakalım. Engerek tarlası. Engerekli tarla.
Havada bir ısındı, bir ısındı arkadaşlar. Yani bu saatte kesinlikle burada engerek yılanları olduğu için zaten biz buraya engerekli tarla diyoruz. Burada büyük bir ihtimal güneşleniyorlardır. Sıcağı vücutlarına çekiyorlardır. Görürsek de şaşırmayalım. O kuşburnu çiçekleri de açmış arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bakın. Çok tatlı, bir de güzel kokarlar. Bir de güzel kokar arkadaşlar bunlar. Bakar mısınız güzelliğe? Mis gibi mis gibi kokar. Şuradan da bakalım. Sizin için kokluyorum. Oh. Arkadaşlar bakın, Mayıs ayına girdik. Sarmaşıklara bakın. Şuradakilere. Şunlar hep sarmaşık. Bir de güzel olmuşlar. Bir de güzel olmuşlar arkadaşlar ama giremiyorum arkadaşlar. Şurada bakın bir tane kocaman var yine. İyice büyümüşler. Geçen yağmur yağmıştı. Geçen hafta ben girdim, sarmaşık topladım ama hatta tam cuma günüydü. Bakın burada da görebiliyoruz. Yakınımıza gelmiş. Yakınımıza kadar gelmiş. Kocaman bir engerek yılanı gördüm arkadaşlar. Çok kocaman. Nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Evet. Sakinliğe bakın. Uf, harika. Arkadaşlar bulamıyoruz. Yabani marulu bulamıyoruz. İlginç. Nerede bunlar? Evet, buldum. Neyse. Buldum. Bakın. Şimdi şu yabani marul. Keselim yine. Dikenleri olan. Yavaş yavaş da bu dikenleri batmaya başladı. Şu bölgeyi elimize dokununca tahriş yapıyor. Eldiven getirdim. Eldivenle toplamam gerekiyor hatta. Yine şurada bir tane daha var. Yabani marulun arkadaşlar çok türleri var. Bir tane değil. Benim aklıma gelen söyleyebileceğim. Mesela Lactuca virosa, Lactuca cerola, Lactuca canadensis gibi türleri var. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz tarla, dediğim gibi burası engerek tarlası ama bu yıl patates tarlası oldu. Bu patatesleri bir hafta uğraştım arkadaşlar çapalamak için. Şu kısmı bıraktım. Yetişemedim artık. Yoruldum. Şu kısımdan itibaren şuraları hep çapaladım. Ve kıyılarında şöyle küçük de olsa yabani marullar çıkıyor. Şöyle bunları, taze bunlar. Ele batmaz. Onları toplayacağım. Gördüklerimi. Aslında yeterince topladım gibi. Şöyle bakın. Patateslerimize. Bunları sulayacağız daha. Buraya damlama çekeceğiz. Şurada da bir tane yabani marul. Ben daha büyük yabani marullar bulurum diye düşünmüştüm. Ama bulamadım. Evet, şuradakiler de güzel.
Şöyle hatta biraz daha göstereyim arkadaşlar. Şu üzerindeki kıllar ne kadar belirgin. Yabani marul olduğunu tanımak için de şu şekilde arkadaşlar. Yaprağın, şöyle bir tane yaprak koparayım. Yaprağın arka yüzünü şöyle kontrol edin. Arka yüzündeki tam orta çizgisinde tüyler var. Bu tüyler bunun yabani marul olduğunu gösterir. Şöyle de gösterelim. Şimdi bu yaptığım yabani marul türü nasıl kullanılır? Böyle ekstrat şeklinde de yapılabilir. Onu da ayrıyetten denemeye çalışacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım. Şuralarda bakıyorum. Şöyle. Göremiyorum. Yine gelincikleri de görün. Bayağı turlamak zorunda kaldık. Her yerde olur aslında dedim. Ama otlar büyüdüğü için sanırım bunları tutmuş, baskılamış. Şunu da alalım. Bunu büyük bir ihtimal ayırmışım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız yabani marul türünü bir başka türlü de kullanabiliriz. Özellikle yoğun ağrı çekenler bu türü kullanabilirler. Damla olarak 1 damla, 2 damla şeklinde. Suya da damlatılabilir veya ağzınıza da damlatabilirsiniz bir damlalık yardımıyla. Özellikle kanser hastaları bunu kullanarak ağrılarından bir nebze de olsa kurtulurlar. Bununla ilgili çok fazla araştırma yok biliyorsunuz. Çocukların, hamilelerin, ilaç kullananların kullanması pek doğru değil. Ben önermiyorum. Zaten bu bilgilerimi ben size tavsiye olarak paylaşıyorum. Herkes bunu yapıp kullanması da zor. Zaten bulması daha da zor. Neden ben buna yöneldim? Çok yakın bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız geçenlerde akciğer kanserinden dolayı vefat etti. Kemoterapi de görüyordu. Ben de o kemoterapi bittiği zaman, ilaç kullanım bittiği zaman ağrılarını dindirmek için bunun araştırmasına girmiştim. Bunu yapayım diye. Maalesef
Bu arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. O dönemde baya bir yıprandık. Bize göre genç bir arkadaşımızdı. Yine de ben bunu deneyip bir şekilde kullanmak istiyorum. Özellikle benim de sorunum uyku sorunu. Uyuyamıyorum. Uykuya dalmakta zorlanıyorum. Onun için bunun kendisini yediğim zaman da aynı etkiyi gösteriyor ama her mevsim yabani marulu göremiyoruz. Yabani marulun olduğu zamanlarda işte bunun tentürünü yapmak daha doğru geldi bana. Hatta bir miktar da kuruttum. Onu da çayını yapıp içeceğim. İhtiyacım olduğu zamanlarda. Yine ağrısı olan, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da bir miktar verip kullanmasını sağlayacağım. Çok değil zaten yaptığım. Şu anda bir arkadaşımız bekliyor zaten. Ben de bu tentür yapıp o sorumluluğu yerine getirmek istiyorum. Evet, şimdi çok da sıcak. Gerçekten yabani marulların topuna kıran girdi. Ben şu kadar toplayabildim. Fena değil. Fena değil ama 1,5 litrelik bir kavanozun içine yapacağım ben. Geri kalanı zaten kurutup yine çay olarak tüketmeyi düşünüyorum. İhtiyacım olduğunda yine. Burası bizim yokuşlarımızdan bir tanesi. Evet. Şöyle. Yabani marullarımı topladım. Şimdi bunları küçük küçük kıyacağım ve kavanozun içine basacağım. Yıkamayacağım arkadaşlar. Çünkü yeni yağmur yağmıştı. Yıkadıktan sonra bir müddet beklememiz gerekiyor. Suları uçsun diye veya iyice süzülsün diye. Şimdi ben temiz olduğunu düşündüğüm için, bu arazide de zaten bizden başka kimse yaşamıyor. Böyle yol kıyısı da değil. Şöyle ne kadar küçük kesersek o kadar iyi arkadaşlar. Alkol içine iyice işler ve yabani maruldan daha fazla fayda sağlarız. Yararı daha fazla olur. Yine bu arada arkadaşlar bunun bir diğer faydası da alerjik durumlarda, nefes alamama, tıkanıklık gibi durumlarında yine fayda sağlandığı söyleniyor, biliniyor. Ama bilimsel altyapısı çok zayıf, yetersiz. Umarım bitkilerle ilgili çok detaylı çalışmalar yapılır ve bununla da ilgili sonuçlar alınır. Birçok ilacımız bitkilerden yapıldığı halde bu faydasını söylediğimiz zaman çok şaşıran arkadaşlarımız da var. Şaşırmamak gerekiyor. Çünkü birçok ilacın ana maddesi bitkiler. Yabani otlar, ağaçlar, çalılar. Lactuca virosa demiştim. Lactuca cerola gibi, Lactuca canadensis gibi bir yığın bunun türevleri var. Yani Lactuca türleri, yabani marul türleri. Şimdi Lactuca zaten sütlü demek. Yabani marul otumuz da sütlü bir ot. O nedenle hep Lactuca diye söyleyip devam ediyoruz. Genelde ben bilimsel isimlerini çok ön planda söylemiyorum ama yabancı izleyicilerim de bilimsel ismini özellikle söylememi, yazmamı istiyorlar. O nedenle zaten merakım da vardı bunların bilimsel isimlerine karşı. Şimdi bunların bir kısmını ayıracağım, kurutacağım çay yapmak için. Çünkü bunun
Bu şekilde de kurutabiliriz veya bütün olarak da, ama bu şekilde kuruması daha mantıklı gibi geldi. Çünkü şöyle bir çay yaptığımız zaman kullanımı daha kolay olacaktır. Benim bir böyle balta mıydı bu? Balta herhalde. Piknik baltası. Onunla deneyeyim dedim. Evet, kesmesi güzel. Güçlü bir yapısı var. Bıçakla o kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Evet, odunsu kısımları çok rahat kestim. Şimdi tekrar yapraklarını keseyim. Şimdi bunu ne kadar bekleteceğiz? Birçok farklı yöntem de var. Benim yaklaşık bu tür yaptığım tariflerde 1-1,5 ay gibi bekletiyorum. 50-55 gün gibi. Bunu da 1 ayla 1,5 ay arasında bekletmeyi düşünüyorum. Ama 10 gün, 15 gün de bekletip sonuç alanlar var. Sonuçta bu otumuzun yararlı kısmı alkole geçmesi gerekiyor. O nedenle tentür diyoruz. Şimdi tentür ve benim kantaron yağı yaparken, papatya yağı yaparken kullandığım mazerasyon yöntemi. Mazerasyon yöntemiyle yaptığımız zaman zeytinyağı kullanılıyor. Ama tentür yaptığımız zaman da alkol kullanılıyor. Şimdi illaki bir alkol değil, bunun yerine vodka kullananlar da var. Ama alkolün %40 oranında en az olması gerekiyor. %50, 60, 70 artık size bağlı. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bunları ben kavanozuma koyacağım. Bu 1,5 litrelik bir kavanoz. Kavanozumun içine bu yabani marulları basacağım. Ama kavanozun 4'te 3 oranını dolduracağım. 4'te 1 oranında boş kalacak. Yani çok böyle sıkı sıkı yapmamıza gerek yok. Hafif aralarında boşluklar olsun ki alkol her yere ulaşabilsin. Ve güzel bir tentür olabilsin. Ben de böyle bir şey yaparken iyice böyle bastırırım. Ne kadar malzeme koyarsam o kadar iyi olur diye. Özellikle kantaron yağında, papatya yağında. Ben normalde 1 litreden yapmaya kalktığım zaman benim yaptığımda başkaları 3-4 litre kantaron yağı yapabiliyor. Yani o kadar fazla malzeme kullanıyorum. Daha fazla faydası oluyor diye biliyorum. Ama bundaki tarifte özellikle çok sıkı bastırmamak gerekiyor. Şu anda dolmuş gibi görünüyor ama ben birazcık daha bunları ilave etmeye çalışacağım. 4'te 3 oranında dedim. Ben böyle. Evet, sanki bu yeterli. Bunları hemen buraya koyalım ve biz alkolümüzü içine dökelim. Üzerine 2-3 santim kadar da geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer geçmezse küflenme olur. Evet, bu şekilde bence oldu. Şimdi kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Bunu karanlık ve serin bir yerde, dediğim gibi 10 gün, en az 10 gün bekletebilirsiniz. 15 gün, bana göre de 1 ay, 50-55 gün, 1,5 aya kadar bekletebilirsiniz. Ondan sonra tentürümüz olmuş olacak. Normal bir tülbentle veya biliyorsunuz bazı süzme şeyleri vardır, kağıtları vardır. Craftlarda. Onlardan güzelce süzersiniz. Hiçbir çöpü geçmez. Ve altta biriken tentür olmuştur artık. Onu günlük olarak artık ağrılı zamanlarınızda, uykusuzluk zamanlarınızda bir damla ile başlayın kullanmaya. Sürekli de kullanmayın. Yani 2-3 günde bir ara vermenizi isterim. Yine 1-2 gün gibi. Ondan sonra kullanın. Yabani marul tentürümüz hazır. Üzerine etiketini yapıştıracağım. Yabani marul tentürü bugün ayın 4'ü ve dediğim gibi 1 ay sonra veya 1,5 ay sonra ne zaman müsait olursam bunu süzeceğim tülbent yardımıyla.
Sonra yine damlalıklı olan bir kavanoza veya şişeye koyacağım. Kullanmaya başlayacağım. Kullanırken özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı bünyeler alerjik bünyeler olabiliyor. Mesela baş dönmesi, ateş, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. O nedenle test etmeden kesinlikle kullanmayın. Söylediklerimin hepsi tavsiye niteliğindedir. Lütfen kullanırken dikkatli olun. Şifa niyetiyle diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.